Gerçekten Fallout Lore izlemeye geçiyoruz. Hızlı ilerleyeceğim herhalde. Çünkü oyunu oynamak istiyorum. Kardeşim bir saatlik bir Fallout Bunlar 4 hep lore videosu izlemedim. Kesinlikle izlemedim sevgili arkadaşlar. Evli Çocuklu Oyuncu diye bir kanaldan buldum. Yeni bir kanal sanırım. Adam oturmuş bir saat boyunca kronolojik olarak neyin ne zaman olduğunu, nasıl olduğunu falan bizlere anlatmış. Seriyi merak edenler için veya halihazırda ilgisi olan insanlar için keyifli bir şey olacak gibi. Doyurduğu yerde oyuna geçeceğim sevgili arkadaşlar. Ya bir saat ne yuh diyor. Gidiyor da 6 saat keyfine göre arıyor. Haksız mıyım? Bıktım arkadaş. Ekocum, Bloody Vay, Fink ve Feng, Mahovski, Serdal hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Bir dakika yeterli mi? Evet sevgili arkadaşlar buyurun 1.25'e aldım. Adamın anlatımını yok etmemek için burada duruyorum. Belki 1.5'ta olabiliyorsa 1.5'ta yaparız. normalde Fallout dünyası yaklaşık 1950'li yıllara kadar bizim dünyamızda aynı iler. Yani Bir bazlı bırakalım. Ne oluyor abi? hikayeler bizim dünyamızda aynı. İşte yine 1910'da bir dünya yine fokurdamaya başlıyor. 14-18 arası Birinci Dünya Savaşı oluyor. Fallout dünyasında da. Ondan sonra işte 1922'de Sovyetler Birliği kuruluyor. İkinci Dünya Savaşı da başlıyor. 1938-39 yıllarında 40'a gelmeden İkinci Dünya Savaşı da başlıyor. Ve bu tarih İkinci Dünya Savaşı'ndan itibaren kırılmaya başlıyor. Yani alternatif bir timeline oluşuyor. O alternatif timeline bizim Fallout oyunlarında gördüğümüz timeline. Yani başlangıç olarak kırılma noktası olarak İkinci Dünya Savaşı'nın başına alabiliriz. Şimdi Fallout dünyasında önemli olan bazı büyük gelişmeler var. Bunlardan bir tanesi arkadaşlar, Fallout dünyasında transistörler hiçbir zaman bulunmadı. Hiçbir zaman keşfedilmedi. Transistörler önemli bir şeydi bizim dünyamızda. Bütün elektroniklerin bilgisayarlara kadar ilerledi zaten biliyorsunuz mevzu. Ama ilk başlarda televizyonlar, radyolar hepsinin aslında küçük kompakt boyuta gelmesine sebep olan, gelmesini sağlayan aslında transistör teknolojisiydi. Biz bu transistörleri 1947 yıllarında bulduk kendi dünyamızda ama Fallout evreninde bu hiçbir zaman bulunmadı. İşte dediğim gibi 1947 yıllarında savaş bittikten sonra aslında bizim dünyamızda transistörler işte bu teknolojik olarak ilerleme dönemlerine giriyoruz. Biz kendi işte 1950'lerde. Fallout evreninde bu olmuyor ne yazık ki. Geçiyoruz. O yüzden mi dev gibi la her şey? 2000 yılları arası. 50 yıllık diğer var. Fallout evreninde transistörlerin bulunmaması az önce bahsettiğim gibi hardware'sel olarak yani tüm eşyaların aslında çok boyut olarak büyük kalmasına sebep oldu. Ondan dolayı biz Fallout evreninde gördüğümüz arabalar, bilgisayarlar, hadi buyurun. Yani terminaller, işte Pip-Boy, kolumuza taktığımız Pip-Boy. Bunların hepsi aynı yaprak gibi değil mi abi? Bu nasıl bir teknoloji diyorsunuz? Yani gerçekten yani aslında teknolojik olarak ilerlemiş ama boyut olarak küçülmemiş. Bunun tek sebebi aslında bizim transistörlere geçmemiş, bulunmamış olması ve kullanılmamış olması. Vacuum tubes denilen sistemler hala transistörlerin yerine kullanılıyor. Eski sistemler, modernizasyon yok, küçülme yok, kompaktlaşma yok. Ve bu teknolojiler aslında böyle olmasının bir diğer avantajı da nükleer savaşlarda ya da nükleer durumlarda ya da herhangi bir sıkıntıda bozulmuyorlar. Yani çalışmaya devam ediyorlar. Ondan dolayı yani Fallout dünyasında aslında 10 yıllarca önce yapılmış ama hala çalışan bilgisayarlar var oyunda. Transistörleri bulmuyorlar ve ilerliyor. Teknoloji ilerlerken dünyada ne oluyor ona bakalım. 1969 yılında evet şu an küfür edesim var. Amerika bir eyalet sisteminden Commonwealth sistemine geçiyor. Yani biliyorsunuz yani bizim dünyamızda 51 olması gerekiyor. O eyalet sisteminden çıkıyorlar. 13 tane bölge sistemine geçiyor Amerika 1969 yılında. Ve işte bu Amerikan mentalitesi ve sürekli yine bizim dünyamıza benzer bir şekilde soğuk savaş ve komünizm ne karşı korku halinde Amerikan halkı, tamam mı? O bitmiyor. O var, o devam ediyor, o bitmiyor. Çin bu sırada reformlarını yapamıyor. Çin yani atılımlarını gerçekleştiremiyor. Free market'e geçemiyor. Ve Çin'in kapalı ve komünist yapısı devam ediyor yani. Bitmiyor ve artarak devam ediyor. Hiçbir zaman Rusya... Çin zaten komünist değil mi abi? Şu anda da. Birliği dağılmıyor. 1991'de bizim dünyamızda dağılan Rusya Birliği, bu soğuk savaş sonrası artık çökmeye başlayan Rusya, 1991 yılında Fallout evreninde dağılmıyor arkadaşlar. Ve devam. Sürekli bir şey var. Bizim dünyamızda da gördüğümüz gibi bir silahlanma devam ediyor. Hayır arkadaşlar tabii ki komünist değiller. Onlar Çin karakteristikli komünistler. Saygılar. Ama bu sırada bunu bilmeniz gerekiyor. Fallout dünyasında Çin bir tık daha öne geçiyor Rusya'nın. Güç olarak Çin aslında doğuda bayağı bir hakimiyetini arttırmış oluyor. 2000'lerin yılına başına geldik. Durum şu an dünyada böyle. 2000'li yılların başında... Bu ne oğlum? Bir şey diyeceğim. Adam sunum hazırlamış la. Ya da bu bir yerden mi buluyor acaba? Bir yerden mi izliyor? Geçiyor la kart. Şimdi burada belli başlı şeyler gelişiyor. Olaylar var. Hala bir dünya stabil durumda diyebiliriz.
Ama 2050'lere doğru iş biraz bozulmaya başlayacak arkadaşlar. Burada bazı isimler ve bazı şirketler göreceksiniz. Araya koydum. Bunlar oyun için Mesref. Eyvallah. Halibo, Ciponex, Sentinel, Derten, Emre Şişman, Hızlı Bosnin. Hoş geldiniz. önemli şirketler arkadaşlar. Oyunun içindeki oyun hikayesine uygun alıntılar yaptım ben burada. Oyunda da göreceksiniz. Bazı oyunlarda bazı şirketlerin ve burada geçen isimleri göreceksiniz. Bunlardan bir tanesi Westech arkadaşlar. Westech Research Facility. Bunlar 2002 yılında Kaliforniya'da kuruluyorlar bu şirket. Amerika'nın Westech. defans işleriyle halleden bir askeri bir şirket aslında. Askeri araştırma şirketi. Hem askeri şirket hem de araştırma şirketi arkadaşlar. Stratejik projeler üretiyorlar. Amerika'nın askeri anlamda defansını güçlendirecek teknolojiler üretiyorlar. Bunlardan bir tanesi Power Armor. Fallout dünyasında çok önemli bir item. Üzerinize giydiğiniz çok büyük bir armor. Fallout dizisinde de göreceksiniz bunu. Sürekli Fallout'la ilgili tüm reklamlarda da görürsünüz. Askerlerin giydiği, askerlerin neredeyse 1,5 katı genişliğinde bir bütün vücudu kapsayan bir armor var. Silah var. Bu silahın üreticisi Westech. Ayrıca FEV dediğimiz Force Evolutionary Virus diye geçiyor bu. Zoraki evrim virüsü diyelim. Bu iki ana hem Power Armor'ları hem de FEV geliştiren şirket bunlar. 2016 yılına geldiğimizde Wonder Glue diye bir şirket kuruluyor ve Bu ne bunlar lan? da Wonder Battılar Glue mı abi? çok meşhur bir yapıştırıcı üretiyorlar. Bu Amerikalıların çok kullandığı bir item bu. Oyun içinde de çok buluyorsunuz bunu. Yani ilginç bir detay. 2016 yılında kurulmuş bir şirket aslında Wonder Glue. 25 Haziran 2020 tarihinde Mr. House dünyaya geliyor arkadaşlar. Mr. House önemli bir karakter. Mr. House ayrıca Robco teknolojilerinin HH Tools'u ve Strips Lucky 38'in bunlar New Vegas'a geçen şirketler. Bunların kurucusu. Orospu çocuğuna bak lan. yılların ortalarına geldiğimizde yavaş yavaş bizim aslında bu zamanlarda 2020'lerde gördüğümüz, hatta 2020'lerin biraz daha öncesinde 2000'li yılların başından itibaren gördüğümüz bu fosil yakıt sıkıntısı başlıyor artık. Yani fosil yakıt çok önemli Fallout evreninde. Hele bir de transistörleri geliştirmedi ya bu adamlar. Yani elektriksel açıdan elektriğe çok ihtiyacı var bu heriflerin. Bu adamın elektriğe ihtiyacı var. Yani fosil fuel inanılmaz önemli. Niye Fallout bulmuyorlar dünyasında. transistörleri aşko o zaman? Ve yine Fallout dünyasında 21. yüzyılın ilk yarısında bu Türkiye sıkıntı artarak başlıyor. 2037 yılına geldiğimizde Amerikanların General Atomics International şirketi Mr. Handy diye bir robot yaratıyor ve robotlar artık hayatımıza girmeye başlıyor. 2037 yılını seçmiş Fallout evreni bunun için. Biz de yavaş yavaş görmeye başladık arkadaşlar. AI'nin gelişmesiyle işte Android sistemlerin, kas sistemlerinin falan robotları yapıp içine ChatGPT AI'yi koyuyorlar falan yani. Biz de yaklaşıyordu döneme. Yavaş yavaş biz de geliyor. 2037'yi bence bulmaz. Bizim 2037'yi bulmaz yani. Böyle bir robot böyle olmaz büyük ihtimal. Daha Android gözükür, daha insansı gözükür ama biz de şu döneme geliyorlar. Robotların hayata girmesi, bize yardımcı olması. Gelmiyoruz değil mi abi bu döneme ya? Gözüken bir şey bizim dünyamızda da ama Fallout dünyası 2037 yılında çok büyük bir innovation yapılıyor ve bu tarz robotlar insanları tanıtıyor, Amerika pazarına çıkıyor ve Amerikanlar çok seviyor bu robotları. Bunları evlerine yardımcı olarak alıyorlar. 2044 yılına geldiğimizde çok meşhur Nuka-Cola'yı duymuşsunuzdur. Fallout'u oynayanlar duymuştur. Nuka-Cola. Nuka-Cola bulunuyor ve Nuka-Cola çok önemli bir markadır Fallout dünyasında. 2040'ta buluyorlar enayiler kolayı. John Caleb Bradburton tarafından bulunuyor. 2050'ye doğru artık yavaş yavaş enerji krizi kendini göstermiş, hissettirmeye başlamış oluyor insanlara kendini. 2050'den 2100'e geçtik. Fallout evreninde çok önemli bir 50 yıl. Şöyle anlatayım size. İlk başta 2050'lerin başından konuşalım. 2050'lerin başında Poseidon Oil diye bir şirket var. Ve Poseidon Oil aslında Çin ile Amerika arasında Pasifik Okyanusu'nda inanılmaz bir resource kavgası var. Bir kaynak kavgası var. Tabii ki de petrol. Neden örtüşüyor abi birçok şey ve biz çok daha erken geldik bu döneme abi? Kavgası olarak da şey yapabiliriz. O Pasifik Okyanusu'nda gerçekleşen. Ve hepsi sıra sıra böyle değişik, böyle denizin üstünde petrol çıkarmak için kullanılan sistemleri kurmaya başlıyorlar. Ve bir Pasifik Okyanusu'nda bir savaş var. Bir kaynak savaşı başlıyor. Yavaş yavaş Birisi Selamlar chatimizden dolapta sak. iyi yerde kesilmiş amına koyayım ne diyor ya hayvan. Neyse sevgili arkadaşlar birisi güzel bir noktaya parmak basmış. Arkadaşın sorusuna cevap vermek isterim. Türkiye ne durumda diye. Arkadaşlar Türkiye Fallout evreninde 2000 yaklaşık 30'lu yıllarda Erdoğan'ın ölümsüzlük serumunu kendine uygulamasıyla hiper otokratik bir süper devlet pozisyonunu almış ve Erdoğan'ın daimi lideri olduğu bir gidişat sergilediği senaryoya sahip olmuş. Onu da buradan belirtelim sevgili arkadaşlar. çarşı karışıyor. Aynen şu an artık petrol ihtiyacının yükselmesi Çin'le Amerika sürtüşmeye başlıyorlar artık bu yıllarda. Bu arada bilmemiz gereken şöyle bir şey var. 2051 yılında yani 2050'lerin başında Amerika tırmalamaya başlıyor etraf. Yavaş bir Meksika'ya bir giriş yapıyor şöyle bir. Diyor ki ben buradaki petrol kaynaklarını güvenceye almak için, demokrasi getirmek için petrol kaynaklarını Meksika'ya giriş yapıyor. 2052 yılında Bir dakika aynı dönemde ilk atom bombası Tel Aviv'e mi atılıyor? Nasıl? bu arada Orta Doğu da karışmaya başlıyor. Orta Doğu'da yine bir
çok bilindik bir şekilde bizim dünyamıza benzer bir şekilde Orta Doğu'da da kaynaklar yoğun. Orada da bir yavaş yavaş bir hareketlenme var. Hatta Avrupa Birliği buradaki kaynaklara el koymak için harekete geçiyor. Buna şey olarak yani Avrupa Birliği'nin bir başlattığı resource war var. Yani aslında ilk savaşın ilk kıvılcımları Avrupa Birliği tarafından Avrupa kıtasında atıyor. Kıta Avrupa'sına atılıyor. Ve bunlar resource war dediğimiz bir döneme giriyor arkadaşlar. 2052 yılının başında şurada görüyorsun 2052'den 2077'ye kadar Kaynak yaklaşık savaşı. 25 yıllık bir resource war'a giriyoruz. Bir kaynak savaşına giriyoruz. Orta Doğu karışmasa şaşırırdık. Aynen öyle. Avrupa Birliği'nin Arap Yarımadası üzerine bir şey var. Bu da çok bilindik. Çok bizim dünyamıza benzer bir. Bu arada Birleşmiş Milletler bu savaşı durduramadı. Bu savaşı engel olamadığı için dağılıyor. Yavaş yavaş Amerika işte şeye tırmalamaya başlıyor. Meksika'ya tırmalamaya başlıyor. Avrupa zaten karışmış durumda. Birleşmiş Milletler dağılıyor. Bu arada hani çok fazla propaganda da devam ediyor Amerika kısası. Texas'taki petrol yataklarının artık kuruduğu haberi yayılıyor. Ve bu çok büyük bir haber aslında. Çünkü insanların bir an panik olmasını, telaşlanmasına sebep oluyor. Yani haberde, medyada aslında destekliyor gibi tüm bu hareketleri. Amerika'nın Meksika'ya girişi, işte ne bileyim insanların böyle kaynak için birbirini yemeye başlamasını destekliyor gibi medyanın. Bu da çok bilindik bir şey. Aralık ayı 2053'te Aralık ayında ilk atom bombası atılıyor arkadaşlar. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ilk atılan atom bombasının tarihi Aralık 2053. Avrupa Birliği tarafından yürütülen Orta Doğu'daki savaşın ilk bombası Tel Aviv ve İsrail'e atılıyor. Sonra 2055'te devam ediyor. Daha da çok bombalar atılıyor ve bunların hepsi atom bombası arkadaşlar. Yani aslında 2 tane atılan atom bombası 2. Dünya Savaşı'nda Resource War'da 2052'de başlayan Resource War'da onlarca atılmaya başlıyor. Bu arada Amerika bütün dünyadaki olan durumlardan dolayı Bir dakika, atom bombasını Avrupa mı atıyor İsrail'e? Al bir de buradan yak sadrazam ikram. kendi borderlarını kapatıyor. Kendi sınırlarını kapatıyorlar. Bütün bu 1.5x çok hızlı oldu be. Almak şeyden isterdim beni de. uzak tutsun. Değişik bir Amerikan anlayışı ama ben bunlara uzak durayım. 2050'lerin sonuna doğru arkadaşlar Project Safe House diye bir şey başlatıyor Amerika. Bu önemli. Project Safe House benim açılış ekranında gördüğünüz böyle arkada Pip-Boy'un arkasına içeri giren, dağın içindeki bir sığınağa giren bir sürü insan var. Safe House projesi bununla alakalı arkadaşlar. Bu vaultlar tamamen Amerikanların güvenliği için Amerika'da olan bir organizasyonun, Vault-Tec organizasyonunun başlatmış olduğu bir proje. Çok önemlidir ve Amerikanlara hep şu propagandayla satıldı bunlar. Sizler olası bir savaşta, olası bir dünyayı yok edecek bir savaşta, o kadar büyük bir savaşı öngörüyorlar ve diyorlar ki bu savaştan kendimizi korumamız gerekiyor. Ve bu proje başlıyor ve Fallout evreninde Vault'lar inşa edilmeye başlıyor artık. Yaklaşık 120 küsur tane vault var Fallout evreninde. Amerika'nın değişik yerlerine konmuş durumda bu vaultlar ve bizim bildiğimiz sadece Amerika'da gerçekleşiyor bu proje. 2059 yılında yine önemli bir gelişme. Amerika ile American Commonwealth ile Kanada arasında konflikt başlıyor. Şimdi var ve Kanada her zaman Kanadalıların Batılılar birbirini işgal etmez realde ya. yapıyor. Beni bulaştırmayın diyor savaşa. Benim savaşla bir alakam yok. Ama bir yandan da Amerikalıların Alaska'yı koruması gerekiyor. Alaska Türkiye'ye ne oluyor abi Tel Aviv nuke yedikten sonra? artık son rezervleri var aslında Amerika'nın. Texas bitmişti arkadaşlar. Alaska'da şu petrol rezervleri var ve bunu koruması gerekiyor. Çünkü Alaska o Rusya ile Amerika arasındaki boğazdan Rusya üzerinden Çinlilerin bir baskı Niye GG yazıyorsunuz abi? bölgesi. Orada bir sıkıntı doğmaya başladı. Arkadaşlar Türk milletinin 1000 yıllık Anadolu irfanı böyle bir savaşta yine birlik ve beraberliğini umursar. Aynen. Kalabalık bir slayda geldik. 2060'ların başında artık Avrupalıların Orta Doğu'daki petrol hareketleri yavaşlıyor. Şu yaklaşık bir 10 yıl sürdü kavga gürültü. Yavaşlıyor çünkü neden? Oradaki petroller de azalmaya başlıyor. Çünkü onlarca yıl boyunca Araplar zaten çıkardı o petrolü. O petrolün de bir şeyi vardı, limiti vardı. O limiti Aklı selim. Texas'taki zaten rezervler sıkıntılı durumda. Amerikalılar tüm bu sıkıntıları, bütün bu petrol sıkıntılarının farkına varıp 2060'lı yılların başında bu olay böyle gitmez diyorlar. Ve bizim olayımız aslında çözümümüz, bizim aradığımız cevap nükleer güç diyorlar. Yani bizim aradığımız cevap aslında nükleer olması. Değil mi abi? Aynen. Fosil yakıtları bırakıp nükleer yakıta geçmemiz gerekiyorlar ve inanılmaz hızlı bir çalkantılı döneme, teknolojik çalkantılı döneme diyor Amerikanlar. Diyorlar biz yıllarca yanlış şeye yatırım yaptık, yanlış şey düşünmüşüz ve yakıtı buldu çözümü sikeyim ya Amerika'nın bir propaganda başlıyor. Teknolojik bir propaganda başlıyor ve buna uygun olarak da teknolojik hareketler gerçekleşiyor. Bizim günümüz dünyasında yaptığımız nükleer santralleri düşünün. Nasıl çalışıyor onlar? Füzyon teknolojisiyle çalışıyorlar. Bu füzyon teknolojisini küçük pillere kadar indirmeyi başarıyorlar. Transistör gerçeği yok aslında Fallout dünyasında. Fallout dünyasında başka bir teknolojinin ilerlemiş hali var. O da bu. Adamlar nükleer santrali küçük pile kadar indirebiliyorlar. Aslında Nükleer sadece başörtülü kişilere atıldı mı? Alt tap tayfe senin ananı bacını gelmişini geçmişini selamlıyorum. Fatih, Merelus, Okey Linius, Staja Alperovski, başladım. Ahmet Bir Başçı, hayırlı olsun Karakuş olurum. staja başlamış. Heo kardeşim. Yani çok nasıl diyeyim, erişime uygun. Yani bu pili her yerde bulabiliyorsunuz. Bu nükleer pil diyelim. Bunları nükleer pil diyelim. Bunu her yerde bulabiliyorsunuz ve günlük hayatta John kullanılmaya Cole. başlıyor arkadaşlar. Günlük hayatta bunun kullanılıyor olması, sürekli kullanılıyor olması tabii ki de insan hayatı üzerinde, insan sağlığı üzerinde bir etkisi olmaya başlıyor. Yok yavaş be. yavaş, az miktarda sürekli bir radyasyona maruz kalıyor. Kapitalizmi yok insanlar. Ve etmediğin yavaş yavaş saygılar. bunların etkisi gözükmeye başlıyor. Amerikanların bulduğu küçük nükleer santraller, küçük bir şekilde nükleer santraller sıkıntı yaratmaya başlıyor.
Bu arada Nuka-Cola'nın CEO'su yine Amerika'da medyada konuşulan konu şu. Biz arkadaşlar bizim geleceğimiz hiç hoş değil. Bizim geleceğimiz hiç parlak gözükmüyor. Biz çok büyük bir savaşa doğru gidiyoruz. Çok büyük bir nükleer savaşa doğru gidiyoruz diye bu tarz açıklamalar Yok yapmaya be! başlıyor. Nuka-Cola'nın CEO'su. Tabii bundan sonra Amerikan Yeter! Yeter! Gerçekten yeter! Başlıyor. Bir önceki slayttan hatırlayın. Project Safe House'un yani Vault'taki Project Safe House'da aslında aynı propaganda Leningrad satışını yapıyor Vault'ların. Yani diyor ki biz aslında büyük bir savaşa doğru gidiyoruz. Bu savaştan kendinizi korumanın en kolay yollarından birisi Vault'larda kendi yerinizi alın. Gelin Vault'larımıza katılın. Kendi yerinizi alın. Orada Coca-Cola'cıya bak la. Bu savaşa karşı kendinizi korumuş olun. Hala Resource War devam ediyor. Burada başka bir savaşta, başka bir cephe daha açılacak. Bu arada ona gelmeden önce yaklaşık 2060'ların ortasında Radaway ve işte dediğim gibi insanların yavaş yavaş bu küçük her süpermarkette bulabileceğiniz nükleer pillerden dolayı ve Nuka-Cola'dan dolayı insanlar radyasyona çok maruz kalıyorlar ve yavaş yavaş tabii ki de bunun etkili gözükmeye başladığı için 2060 yılların başında Radix ve Radaway diye iki tane ilaç yaratılıyor. Bu iki ilacı Fallout oynarken çok görürsünüz. Bu ilaç diyorlar ki bu ilacı alın. Yani radyasyon etkilerini görüyorsanız yani vücudunuzda, sağlığınızda bu ilaçları kullanaraktan kendinizi şey yapabilirsiniz. Yani şu sıkıntı 2060'ların başında sağlık açısından sıkıntılı bir döneme giriyor Fallout evreninde insanlar. 2066 yılına geldiğimizde hala Kanada şey diyor yani beni bulaştırma ya diyor. Yani Amerika'ya diyor bunu beni bulaştırma lütfen diyor. Ya ben barış yanlısı bir ülkeyim. Bizim dünyamızdaki Kanada gibi. Benim üzerimden uçaklar uçuruyorsun. Alaska'ya doğru geçiyorsun. Meksika'ya giriyorsun. O sırada Kanada şu mu abi? Bir dakika. Amına koyayım. Video nereye gitti? Heh. İyi yayınlar başına canım. gelen benim de başıma gelmesin. Sürekli bir anti-Amerikan propaganda devam ediyor Kanada cephesinde. Unutmayın. Ve Amerikanlar bu Power Armor dediğimiz, şurada gördüğünüz Power Armor dediğimiz Westech'in yaptığı silahları, defans silahları ilk kez kullanmaya başlıyor. Ve bunu Çin'e karşı kullanmaya başlıyor Alaska cephesinde. Ve bir nevi aslında Kanada'ya da gözdağı. Oğlum real dünyada sizce nükleer savaş görür müyüz? Bir ay kalmış. Yani Fallout evreni acaba gerçekten insanlığın sonuna en yakın yapmış şey mi lan? Oyun serisi mi acaba yani? Görmemeyim ki az ihtimalle ileride kesin görürüz. Bence göreceğiz ya. Yani bu silahlanma bir noktada götümüze girecek arkadaşlar ya. Biz görür müyüz? Bence biz göreceğiz biliyor musunuz ya? Ben öyle inanıyorum. Bence gerçekten nükleer bir savaş olacak abi. Şimdi iklim krizini pek siklemiyoruz. Türkiye gibi 3. dünya ülkelerinde pek böyle şeyler gündem olmuyor ama harbiden yani bir kaynağın savaş konusu olabileceği bir döneme doğru ilerliyoruz sanki ya. veriyor aslında. Diyor ki yani çok konuşma sen. Sen çok sesin çıkıyor senin şu an. Mümkün değil. Armagedon var son savaş salo. Yaratma. Bak, Evet bizde kaynak su olacak sanki. Uğruna çıkan kaynak savaşı su gibi bir şey olacak galiba ya. diyor bizim teknolojimize kadar gelecek. Biz koruyoruz zaten. Amerika'nın Çin istilasına Savaş her zaman kaynaklar için yapıldı zaten. karşı koruyoruz zaten biz. Bizim yolumuza taş koymadı. 2066 yılında Alaska cephesi dolayı Sino-American War dediğimiz bir savaş başlıyor. Sino-American War, Çin ve Amerika arasındaki resource savaşı, petrol savaşı. Yine dikkat ederseniz iki savaşın da sonu 2077'ye vuruyor. Orada ne olduğunu göreceğiz zaten geliyoruz yavaş yavaş. 2072 yılında arkadaşlar bir sabotaj meydana geliyor. Şimdi bunun kimin yaptığını bilmiyoruz Fallout evreninde. Alaska'daki çok büyük bir petrol hattı var. O petrol hattı patlıyor arkadaşlar. O petrol hattı patlıyor. Bunu Çinliler mi yaptı? Bunu Kanadalılar mı yaptı? Bunu Amerikanlar kendi mi yaptı? Biliyorsunuz severler öyle. Komplo teorisleri sever onu. Amerikalıların Fallout dünyasındaki 9-11 diyebiliriz. Yapmazlar abi. Olayları diyebiliriz. Aslında 2072 yılındaki sabotaj. 2072 yılındaki Alaska'daki büyük petrol hattının patlaması. Yani dünya şöyle, biz bunu böyle yorumluyoruz. Ya bunları Çinliler patlattı. Alaska was an inside job. Savaştılar Amerikalılar. Ama niye patlattı? Çin oradaki rezervleri almaya gidiyor. Büyük Rezervleri oyun. ele Türkler geçirmeye niye yapmış. patlattı diye düşünebiliriz. Bunu Kanada yapmış olabilir. Sıkıntılı bir durum vardı ya Amerika ile ilgili. Bunu Kanadalı yapmış olabilir. Sabotaj. Ya da Amerika kendi yapmış olabilir. Bu da komplo teorisi. Bu Amerika kendi yapmış olma ihtimalini ben yüksek buluyorum. Bu arada Fallout 3'ün bir tane DLC'si var Anchorage'de. O DLC'de özellikle Alaska'da oynuyoruz. O DLC'yi buraya koydum. DLC'ye koydum. Sadece ana oyunları koydum. Dikkat ederseniz Fallout 4 şu an giriş yapacak. Fallout 4'ün açılışı bu yıllarda Giriş denk yapıyor. geldi. Anlatıyorum tamam onu. Ya bu önemli bir olay arkadaşlar ve bundan dolayı Amerika 3 Haziran 2072 yılında tarihinde Kanada'ya annexation uyguladı. Orospu çocukları ne alaka? Sabotaj oldu.
bu hattı kontrolüm altına alayım diyor. Kanada 2072 yılının 3 Haziran'ında Amerika'ya bağlanmış oluyor arkadaşlar. Burada önemli bir tarih daha var. 2070'e şöyle çıkardım ben bunu. Buna bakacağız şimdi. Ama ondan önce evet şuraya bakmamız gerekiyor. Doğru. 2074'te Amerika Bering Boğazı'nın üzerinden Çin'e geçiyor. Artık hep Alaska'yı savunuyor. Savun nereye kadar? Arkadaşlar merak etmeyin. Fallout evreninde yaklaşık 2127 yılı takribi olsa gerek. Aslan Akbey'in bedeni canlandırılıyor. Cyber Aslan Akbey olarak, Siber Aslan Akbey olarak önce beyni tekrar yaratılıyor ve milli çıkarlarımızı kendisi korumaya devam ediyor. Türk milleti daimi olarak aynı. İkinci bir nesil Power Armor yapıyor ve o Power Armor'ları askerleri özel bir üniteyle Çok konuşma. Dubai Doğu otur. Asya'ya Hatta geçip seni Çin'e bulurum. saldırmasını istiyor. Bulurum. Amerika bu arada biliyorsunuz Kanada'ya girmişti 2 yıl önce. Kanada okey diyor. Kanada karşı koymuyor arkadaşlar ve Fallout'un ilk oyununun açılışında videosunda bir görüntü var. Şurada onu kopyaladım ben. Onu kat kopya yaptım. Buraya koydum. Şurada Power Armor'da Ne bir oluyor asker lan? Kanadalı bir adamın kafasına sıkıyor. Ananı Ve sikeyim altta infaz Barışı görüntüsü. getirdik. Demokrasiyi getirdik tarzı bir cümle var. Çok büyük bir anekdottur. Amerika'nın yaptığı şey aslında arkadaşlar. Amerika'nın bizim dünyamızda gördüğümüz şey. Demokrasi getiriyor ve Kanada officially bağlanmış oluyor artık. Kanada da razı bu durumda. Ben diyor artık bunu nasıl karşı koyayım? Power Armor'lar uçuşuyor, havada vertibird'ler geçiyor. Yani ben bununla uğraşamam diyor. Kanada okeyliyor. 2076 yılına geldiğimizde dediğim gibi bu Power Armor'ların upgrade'ı T51B devreye giriyor. Dediğim gibi bunu oyunda oynarken bunun içine giriyorsunuz ve bayağı tam mekanik bir şey oluyorsunuz. Küçük bir MechWarrior oluyorsunuz yani. Ve aynı şekilde Brotherhood of Steel çok önemli bir oluşumdur Fallout evreninde. Brotherhood of Steel büyük savaştan bir yıl önce kuruluyor Amerika'da. 2077 yılına girdiğimizde çok önemli bir yıldır Fallout evreninde. 2077 yılına girdiğimizde Doğru. artık Amerika Alaska'yı kurtarıyor. Üstüne üstlük bir de Çin'e yani Doğu Asya'ya geçip Çin'e saldırdı. Artık Çin de buna karşı koyamıyor. Bu teknolojiye karşı koyamıyor. Çünkü Power Armor'lar, vertibird'ler, tanklar, her şey havada artık. Amerika full force saldırıya geçmiş durumda ve Amerika Alaska'yı kurtarmış oluyor 2077 yılının başında. Enclave oluşumunu ilk kez Enclave ismi geçmeye başlıyor. Enclave önemli bir isim arkadaşlar Fallout evreninde. Onu da unutmamamız gerekiyor. Enclave aslında Amerikan başkanlarının, Amerikan hükümet görevlilerinin, Amerika'nın en üst düzey bilim adamlarının, en üst düzey askeri oluşturduğu bir kurul. Yahudiler yani. Ve Enclave'i artık 2077 yılına geldiğimizde kafasında tek bir şey var. Biz çok büyük bir sona doğru gidiyoruz. Çok sıkıntılı bir döneme gireceğiz. Bizim bir şekilde bu %1'i, az önce saydığım %1'i korumamız gerekiyor. Amerikan başkanları, hükümet görevlileri, yüksek düzey bilim adamları ve askeri. Bunları korumamız gerekiyor ve bunları korumamız için bizim değişik lokasyonlarda, kritik ve stratejik lokasyonlarda toplanmamız gerekiyor. Fiziksel olarak orada olmamız gerekiyor. Çünkü Amerika kıtası, özellikle mainland, ana kıta, ana kara, sıkıntılı bir. Dikkat etseniz linkli bir şekilde arkadaki slayta bağlayayım. Neden? Çünkü bakın nereye gidiyor. O takip ediyor böyle, buraya bağlanıyor. Şu oil ringleri hatırlıyor musunuz? Pasifik Okyanusu'nun 2050 yılların başında kurulmuş olan bir sürü oil. Hatırlıyoruz hocam. Poseidon Oil'in kontrolünde olan bir tanesi. Adam ders gibi anlatıyor lan. İkinci oyunda bu oil ring'e geliyor zaten. Buraya oynayacağız. Çok tutkulu Kaliforniya anlatmıyor biraz mu bu arada dışındaki bir yani? oil ring. Enclave oluşumunun base oluyor. Arkadaşlar en önemli tarih. Şuradayız. En önemli tarih. Fallout evrenindeki en önemli tarih. 23 Ekim 2077. Arkadaşlar 23 Ekim 2077'de saat 10'da, sabah 10'da sadece 2 saat süren bir savaş başlıyor. Nuclear Bomb Exchange. Büyük savaş dediğimiz, The Great War dediğimiz savaş başlıyor. Ve sadece 2 saat sürüyor. Sabah 10'da başlıyor, öğlen 12'de bitiyor bu savaş. Vay 12 amına saat koyayım. boyunca 5000 küsür tane bomba atılıyor dünyada. Hepsi nükleer başlık bunların. Birisi irilik ufaklı. Ve ilk başlatanın kim olduğu bilinmiyor. İlk bombayı atanın kim? Biliniyor, ilk saldırının biliniyor. nerede kimin tarafından gerçekleştiği bilinmiyor. Biliniyor. Ama genel olarak Çin ile Amerika arasında olay. Plot twist İki var saat oğlum içinde biliniyor. Dünya nüfusunun çok büyük oranı etkileniyor, ölüyor. Çok büyük bir savaş Türkiye. Biliniyor harbi galiba. Bilmiyorum. Bilinmiyor. çok kısa bir sürede bütün dünyadaki nüfusu eritiyor arkadaşlar. Kimsenin nasıl başladığını bilmiyor, kimin ilk bomba attığını bilmiyor. Ve evet Fallout 4 sabahı aynen öyle. Burada Fallout'un 4'ünün ikonunu görüyorsunuz arkadaşlar. Fallout 4'ün başında oyuna başladığınız Benim kararlılık. bugün sabahını oynuyorsunuz. 23 Ekim 2077'nin saat 9-9.30'unu oynuyorsunuz. Zaten saat 10'da ona doğru işte kaçmaya başlıyorsunuz Vault'a. Çok güzel bir açılıştır bu arada. Yani benim Fallout 1 ve 2 oynarken arkadaşlar çocukken işte 2009 yılların sonunda bu oyunları oynarken çok merak ettiğim bir Seks andı o kısmı. mesela. Onu çok güzel Fallout 4'te canlandırmış Bethesda. Yani Nuke yemeği mi çok merak güzel Bethesda. etmiş? Çok güzel canlandırmış. Daha iyisi olabilirdi ama benim için yeterli. Ben orada hissettim. Bu Oğlum chat'la harbi bir şey diyeceğim. Bu mesafeye nuke düşerse böyle anın olur mu la? Yani izleyebilir misin ki amına koyayım? Ölürsün değil mi? Ya anında ölür müsün ya?
Bu mesafe ama zannettiğimiz kadar yakın değildir. Bu çok kilometrelerce ötede bir şey bu ya. Ama bir şey yersin yani. Sanki böyle rahatlıkla çıkarım oradan. Bilmiyorum. Çok merak ettiğim bir andı o mesela. Onu çok güzel Fallout 4'te canlandırmış Bethesda. Yani onu da 30 saniye diyeyim hadi. Eyvallah canım kardeşim. Aman okuyayım nükleer uzmanı ya. 30 saniye verdi arkadaşlar bize. Berserk, Oslaloso, Karaku, Shizan, Vestela, Kalitan. Teşekkür ediyorum. Kesene bereket. hakkını vermek istiyorum Bethesda'nın. Çok güzel canlandırmış. Daha iyisi olabilirdi ama benim için yeterli. Ben orada hissettim. Bu savaştan itibaren ve Fallout 4'ün başına itibaren Vault'lar çalışmaya başlıyor. 2050'lerin başına itibaren inşaatlar başlamıştı. Vault inşaatları başlamıştı. 120 küsur tane Vault yapıldı Amerika'da. Ve bu Vault'lar artık çalışmaya başlıyor. Şurada bir timeline başlattım. Buna da bakacağız. Savaş oluyor. Savaş tabii ki de nükleer dışı getiriyor. Dünyanın üzerinde büyük bir tabaka. Güneşi artık görmüyoruz. O her tarafta patlamış bombalar. Belki güneşin görüldüğü kıtalar vardır. Yine dediğim gibi Afrika'da çok ne olduğunu bilmiyoruz. Güneşi görmüyor muyuz la? Öyle bir şey olsa güneşi görmez miyiz lan? Atmosfer kapanır mı 5000 nuke patlasa dünyada? Spoiler yemeyek dediğiniz nereden yememekten bahsediyorsunuz spoiler'ı? Oğlum bunlar bu aralıkta geçen oyun var mı ki ya? Atmosfer kalır mı AQ? Abi uranyum yeşil yeşil parlıyorsun. Oğlum burada spoilerlık bir şey olmasa gerek yani. Ya spoiler olsa ne olur oğlum? Hikayeyi öğreniyoruz işte. Acaba ben şeyi merak ediyorum. Anlatıyorum acaba. Nuke'dan sonra hayatta kalan var mı? Yani hayatta kalan vardır da hani devam ediyor mu hayat yoksa önce sığınaklara gidiyorlar sonra yavaş yavaş mı yukarı çıkıyorlar? Avrupa'da da çok büyük bombalar patlıyor ama tüm Avrupa'yı kaplayan bir nükleer winter var mı onu da bilmiyoruz. Fallout London gelecek bu arada arkadaşlar Nisan ayı içerisinde. Nisan'ın sonunda Fallout London DLC'si geliyor. Ben Fallout London mı? Fallout London DLC'sinde Avrupa'ya ne olduğunu çok güzel görebileceğiz. Avrupa'da nasıl bir önlem alındığını... Ne zaman, hangi, neye geliyor la? Vault'ların Amerika'da yapıldığını düşünmüyorum ben. Avrupa'da da Vault'ların yapıldığını düşünüyorum. Ondan dolayı onların hepsinin Fallout London'da cevabını alacağımızı düşünüyorum. Ayrıca Fallout fan London oyunu. Amerika kıtası dışındaki ilk Fallout oyunu olacak. İlk Fallout hikayesi olacak. Londra'ya hoş geldin. 9 kollu dişleri yamuk yumuk bir tane İngiliz. Aynen. Çünkü çok merakla bekliyorum. Savaş meydana geldi. Beklenen, tahmin edilen yani böyle bir geleceğe yavaş yavaş rampaya çıktık. Patlattık. Bütün bombalar patladı. Dünya İngiliz ama bambaşka bir Hintli. hale dönüştü. Şimdi bundan sonrası yani bambaşka bir dünyadayız artık. Ve bu dünyada neler oluyor? Bambaşka Fallout bir 76 evren. bu arada oyun konusu Ana 76 itibariyle orada mı geçiyor? Fallout 76'yı burada oynamaya başlıyor. 40 yıl Fallout 76 tam olarak Büyük Savaş'tan 2077'deki Büyük Savaş'tan 25 yıl sonra başlıyor. Benim matematik 2102 yılında başlıyor Fallout 76. Fallout 76 en son çıkmış oyundur bu arada Bethesda tarafından. Fallout 76 Vault 76'nın açılmasıyla başlıyor ve Vault 76'nın her Vault'un kuralı var arkadaşlar. Her Vault'un bir uygulamaya çalıştığı Var bir ne arka planda bir herkes. hidden agendası var. Bir program var uygulamaya çalıştığı. Bunları ayrı ayrı bakarız arkadaşlar ama Vault 76'nın amacı Dizide anlatıyor 25 la yıl bunu. sonra açılacak ilk Vault olması. 120 küsur Vault var demiştim ya. Vault 76'nın kuralı 25 yıl sonra açılmaktı. Açılıyor. Fallout 76'ya başlıyoruz, oynamaya başlıyoruz bu oyunu. 25 yıl sonra açıldığı zaman ve biz oyuna girdiğimiz zaman, oyun oynamaya başladığımız zaman zaten ilginç bir şey göreceksiniz. Fallout'un dünyası, Amerika o sırada. Bu arada Fallout 76 şeyde geçiyor, onu da göstereyim. Şurada Amerika kıtasının batı kesiminde işte bu Cincinnati, Philadelphia, Washington civarlarında geçiyor. Evet, Fallout 76 ile başlıyorsun Onur. Çok doğru söyledin. Ama şunu da unutmamak gerekiyor dostum. İlk başta Fallout 4'ün varsa Fallout 4'ün başını oynaman gerekiyor. Hikaye olarak zaman akışına uygun gideceksen Fallout 4'ü aç, Fallout 4'ün başını oyna, prologu geç, ondan sonra dur ve Fallout 76'ya gel. Hikaye O ne la öyle bir şey yapmayız abi la. Kim böyle oynar oğlum? Amına koyayım. Fallout 4'ü arkadaşlar şimdi 15 dakika oynayın. Sonra çık 76'ya gir. Fallout olarak Fallout 76'dan başlamak doğru. Çünkü Fallout 76 değişik bir. Ya doğrudur Amerika da abi kıtasında. kim öyle oyun oynar? Oha amına koyayım. Hastasıysan, harbi hastasıysan herhalde oynarsın ya. Ama tabii doğal olarak şu an dünya bombok durumda ama tam olarak bir değişik bir hissiyat var. Böyle hala yeşillik var mesela. Tamam mı? Amerika'nın batı kısmına çok fazla bomba düşmemiş gibi gözüküyor. Tabii ki de 2077'de son bombalar düştükten sonra artık bir dünyada nükleer serpintiden dolayı sıkıntılar çok büyük, radyasyon çok büyük. Bütün World Nation'da dünya ülkeleri dağılmış durumda. Yok, Hiç kimsenin adamı haberi yok. tebrik Ne ederim. oldu ne bitti. Tebrik ederim. Yani gerçekten çok tutkulu, çok
donanımlı bir Türkçe içerik hazırlamış Fallout'la alakalı ve şakır şakır canlı yayında anlatıyor yani. 2 saatte hiçbir şey bilinmiyor. Ve Linkini Wasteland, bırakırım, bir Fallout like falan dünyasındaki bırakın, oyunun en destek büyük, olmaya çalışalım. alt temel yapı taşı Nuclear Wasteland'tir. Yani çok kötü bir savaş meydana geldi ve bu O sırada kanalı terörizmden report eden Sedo. savaşın itibariyle yeni bizi karşılayan dünya inanılmaz tehlikeli, inanılmaz radyasyonik, inanılmaz türlü tehlikelere gebe. Voltec bu arada ne yapıyor arkadaşlar? Voltec Volt'ları başlattı demiştik. Volt'ların operasyonu devam ediyor. Bakın 2100'den 2150'ye kadar Volt'ların operasyonu devam ediyor arkadaşlar. Volt'lar çalışıyor. Bazı Volt'lardan haber alınıyor. Bazı Volt'lardan alınmıyor. Oğlum bazı Volt'ların açılıyor. 2110 yılında lore'u çok korkunç ya. Volt'ların lore'u gerçekten çok korkunç. Çünkü Volt'ların her birinde arkadaşlar bir sosyal deney yapılıyor. Daha fazla söylemeyeyim. Diziyle de alakalı bir spoiler bu. Bu bile belki spoiler oldu. Bilen biliyor zaten. Fallout'u bilenler bunun ne olduğunu biliyor ama korkunç yani abi. Hani insanların saklanmak için, işte sığınmak için saklandığı yerde onların üzerinde deneylerin yapılmış olması. Ya çok karanlık bir evren aslında Fallout gerçekten. kurulur. Bu enstitüyü Fallout 4 oyununda görecek. Bu da Fallout evreni için önemli bir organizasyon. Bu arada şunu bir okuyalım. Evet, burada Anlayanadır bu dediğim. yapmışım zaten. Toplam 122 tane Volt yapılmış arkadaşlar ve bunların çoğu tam alması gereken insan alamamış yani. O kadar hızlı gerçekleşti ki Fallout 4'ün başında onu oynuyorsunuz. Koştur sığınağa yetişmeye çalışıyorsunuz abi. Çoğu yeteri kadar insan alamamış. Yani Project Safe House aslında başarılı olamayan bir proje. İnsanlar toparlayamamış. Her Volt'a 2 tane gag veriliyor arkadaşlar. Bu çok önemli. Çünkü Fallout'un ikinci oyununda gaglerden bir tanesini arıyoruz ve Fallout 3'te de arıyoruz gaglerden. Gag'in açılımı Garden Eden Creation Kit. Yani cennetin bahçesinin yapım çantası kiti diye düşünebilirsiniz. Allah kafa tutmayacaksın aslanım. Bunlar, bu gag teknolojisi arkadaşlar, şöyle söyleyebilirim. Tekrardan medeniyetin kurulmasını sağlıyor. İçinde bir sürü bilgi var, içinde bir sürü teknoloji var. Bir çanta gibi aslında görüyorsunuz şurada. Çanta gibi bir sürü bilginin toparlanmış küçük bir uygulanabilir ansiklopedi gibi düşünün bunu. Siz gag'i açıyorsunuz, oradaki komutlara göre bir şeyleri gerçekleştiriyorsunuz ve medeniyeti tekrar kurmaya çalışıyorsunuz. Her Volt'ta bundan 2 tane var. Ve dediğim gibi her Volt'un gizli bir ajandası var. Gizli bir şey planlıyor. Her Volt'un arkasında çalışan başka bir sistem var arkadaşlar. Bunu detaylı bir bakabiliriz. Bazıları fiziksel deneyler yapıyor. Nazi Almanya'sının yaptığı gibi. Ne? Niye? Konu oraya niye geldi ki abi? Detaylı bir bakabiliriz. Bazıları fiziksel deneyler yapıyor. Nazi Almanya'sının yaptığı gibi 2. Dünya Savaşı'nda. Bazıları sosyal deneyler yapıyor. Bazıları Sığınak 11. Sığınak 11'in gizli ajandasını biliyor musunuz? Yanlış hatırlamıyorsam 11 olması gerekiyor. Savaş başladığında yani beklenen savaş başladığında, nükleer savaş başladığında kapılarını kapatmayacaksın. Sığınak kapısı kapanmayacak. Deneye bak. Ne anlamı var o zaman? Yarak kapalı. Volt olmasının ne anlamı var? Kimin deneyi bu ya? Ziyaret ettiğimiz, oraya gittiğimiz sığınak o. Sığınak 11. Büyük savaş Kapıyı kapatmıyorsan nasıl sığınak oluyor la o zaman bu? Sığınak 11. Pardon abi, çok yükseldim de yani küfür edesim vardı. 10 dakika önce söylemiştim. Burada kartı kullanayım dedim. Çok ilginç. Değişik şeyleri var. Ajandaları var sığınakların. 76'da dediğim gibi ilk açılacak Volt'tu. Kapısı kapanmayan Volt saymayacaksak aslında kapıları kapanan ve ilk açılacak Volt sığınak 76'ydı. Fallout Nevada'yı oynamak isteyenler için burada bir Fallout'un expansion'ı Fallout 2'nin olması gerekiyor. Oğlum, çok merak ediyorum 1-2'yi ya. Ben oynamadım onu. İndirmedim de bulamadım da. Onu bir araştırmam gerekiyor. Galiba Nevada'yı Rus ekip yaptı. Onun için altyazıları daha çevrilmedi diye biliyorum İngilizceyi. Ruslar çok sever bu arada. Fallout evrenini, Fallout dünyasını ve Fallout... Tabii severler. Realde Fallout'ta yaşıyorlar zaten ya. Rusya'nın coğrafyası. Değişik expansion'lar yapmışlar. Fallout 1'e yaptılar, Fallout 2'ye yaptılar. Fallout 4'ün işte Nexus'ta, internet sitesinde çok fazla modu var. Mod kesiminin büyük bir oranı Rusya, Ukrayna. Hatta Fallout London'ın ekibinin büyük bir kısmı Ukraynalıydı. Bu Rusya-Ukrayna savaşından dolayı Fallout London'ın çıkış tarihi ötelendi. Enclave oluşumunu konuşalım tekrardan biraz daha detaylı. Bu Enclave'ler dediğim gibi Amerika'nın belli önemli insanlarına oluşuyor demiştik. Ve bir nevi aslında shadow government, yani derin devlet olarak takılan Yahudiler. Enclave. Ana base'leri, bulundukları nokta dediğim gibi o hatırlarsanız göstermiştim. Oil rig, yani petrol platformu. Pasifik Okyanusu'ndaki büyük bir petrol platformuna takılıyorlar ve Kaliforniya açıklarında. Navarro'da Amerikan kıtasındaki patlamadan kaçıp sığınağa giriyorsun. İkinci oyunda Navarro'yu Navarro'yu görüyorlar. Sana yaklaşmaya devam ediyorsun kek. Ve Enclave'in ajandası, yani Enclave'in planladığı aslında büyük savaştan sonra Amerika kıtasında tekrardan medeniyeti başlatmak. Ayrıca bir planları daha var. O da bir spaceship. Oğlum gerçekten arkadaşlar, benim kendi şahsi düşüncem, eğer abuk subuk bir şey olmazsa ve dünya böyle şu anki çizgisini korursa, bence ya Fallout olacak dünyada, yani ya Fallout gibi bir evren olacak ya da abi Cyberpunk 77 gibi bir evren olacak bence. Eğer bu çizgiyi bozmazsa insanlık gidişatı.
Ben böyle inanıyorum. Ya da abi çok alakasız bir yerde artık uzaylılar gelecek ve bambaşka bir yola doğru gideceğiz. Ya da abi Uzay gemisi yapıp aslında diğer hani biz abi ben Cyberpunk'ın daha kötü olduğunu düşünüyorum arkadaşlar ya. Hani bunu da en azından şeyimizle, adabımızla tek yer ölürüz Nice ya. seneleri dünyanın ağzına Sebocuğum. sıçtık artık. Diğer gezegenlere gidip orada bir base kurmak. Yani 2 tane inanılmaz zor ajandası var aslında Enclave'in. Enclave'in organizasyonunda çok ünlü şirketlerin, çok büyük şirketlerin büyük adamları da var. Robco, Voltec, Poseidon Oil. Bakın dikkat ederseniz Robco, Voltec, Poseidon bunların hepsi savaş öncesi 2077 büyük savaş öncesi kurulmuş şirketler. Ya da Mad Max olacak. Hepsinin bir stratejileri var diyelim. Tamam mı? Ben tahmin yapmıyorum ya. Abi Bir şu adamı teoriye göre bir tutsana, komplo ne olur teorisi ya. aslında savaşı tetikleyen Amerika'nın kendisiydi. Onun için çok uğraştı. İlk bombaları da aslında Amerika attı. Hatta onlar bomba attı counter olarak kendileri o bombayı vurmak amaçlı yaptılar bombaları ama vuramıyorlar bombaları. Sonra biz bu adama vuramıyorsak biz kendi Ya da Terminator. bombamızı atalım. Yani savaşı tetikleyen aslında Amerika'nın olabileceğin yönünde çok zor, inanılması zor değil aslında. Komple teorileri de var. Enclave gerçek insan, true human. Biraz hani Nazi Almanyası diyelim, onun o kafada bir oluşum diye düşünebilirsiniz. Bir true humans dedikleri gerçek insan anlayışları var. Ve bu gerçek insanlar nükleer savaştan etkilenmemiş olması gerekiyor. Kesinlikle nükleer savaştan, radyasyondan etkilenmemiş olması gerekiyorlar. Onların kafasında kıta Amerikasında kalan herkes, buna şey de dahil, Brother of Steel de dahil, kıta Amerikasında kalmış herkes savaştan etkilenmiştir, radyasyondan etkilenmiştir ve hepsi practically mutant. Hepsi aslında mutanttır bizim gözümüzde. Ve biz bu tarz radyasyondan etkilenmiş insanlarla uğraşmıyoruz diye bir açıklama getiriyor Enclave. Sizin ben Ve Amerika'nın gerçek kendisi o sırada sırtında nükleer pil 17 taşıyor milyar la. milyonuncu yıl hükümeti yani. olmuş. Savaştan Ebo. sonraki gerçek hükümeti olarak kendini lanse ediyor Enclave. Savaş gücü de var Enclave'in. Askeri gücü de var. İşte Vertibird'ler, Brother of Steel'e karşı Vertibird'leri çok kullanıyorlar. Fallout dünyasında ve Fallout dizisinin fragmanında da görmüşsünüzdür. Yukarı doğru pervaneleri olan garip bir kuş. Bahar ayında ise Vault 15 açılıyor arkadaşlar. Vault 15 açıldıktan sonra birinci oyunda Evil gördüğümüz kesere Shadowfell bereket, sağ olasın. kasabası kuruluyor. Bu geklerin, şuradaki geklerin yardımıyla Vault 15'ten çıkanlar hemen yakınlarındaki bir düzlükte Gek'i kullanaraktan Vault 15'in açılmasıyla çıkan insanlar Gek'in yardımıyla Shadowfell'i kuruyorlar. Bu bir küçük bir kasaba Fallout 1'de görüyoruz. Ama Fallout 2'de NCR olarak görüyoruz. NCR'ı da şöyle göstereyim size. NCR çok büyük. Yani New California Republic çok önemli bir oluşumu Fallout evreninin. Şöyle göstereyim. Hırı olması gerekiyor. Aynen. Bu ne oğlum ya? Bu ne la? Kaç faction var ya? Meksika Kingdom'da mı var abi? Anchorage Commonwealth. Mormonic Seas. Bunun Hoi 4 modu mu var? Evet la, Ventos öyle bir şey yazdıydı. Fallout 4 Hoi 4 modu abi. New California Republic görüyor musunuz? New California Republic 2000 Deneyek mi la? 2287'ye gelmedik ama New California Republic bayağı aslında Amerika'nın batı kısmını ele geçirmiş. Orada kurulmuş. Şurada bir yerde başlıyor aslında. Büyüye büyüye olanını arttırmış. Devam ettim. Oğlum New Vegas'taki faction çok ilginçti ya. Şeyler. Romalı RP'si yapan ruh hastaları abi. Legion. Onlar çok brutaldi ya. 2150 O faction beni çok korkutmuştu. 2161 yılında Fallout 1. Sezar aynen. İlk Fallout oyunu yani hikaye. Hüdapar onlar amına koyayım. Abi Faction'la ilk karşılaşman bir kasabadaki herkesi hacca germeleriyle oluyor abi. Giriyorsun kasaba boyu herkes çığlık çığlığa hacca gerilmiş amına koyayım. Hikaye zaman çizgisine göre 3. sırada başlıyor arkadaşlar. Fallout 4'ün açılışını yaptık. Fallout 4'ün başıyla oyunun hikayesini doğru zamana başlattık. Fallout 76 oynadık. Arada istiyorsak Fallout Nevada oynadık. Expansion Pack'ini ve Fallout 1. Çarmı. Fallout 1'de Vault 13. Açılmıyor. Vault 13'te bir Ya anlayın, çarmıha germek abi. sıkıntı oluyor. Vault 13'teki sıkıntı şu. Water chip denilen bir şey var. Her Vault'a yine verilmiş bu. Water chip aslında temiz su yapan bir sistem gibi düşünün. Vault chip'i Geçin taşşağınızı. Sıkıntı yok abi. Geçin taşşağınızı. kırılıyor. Şurada gördüğünüz Vault 777. 13'ün Vault chip'i kırılıyor. Diyorlar ki aramızdan en Mutiko, kısa eyvallah. çöpü çeken gitsin alsın. Ne hikmettir ki bizim karakterimiz o oluyor ve biz Vault 13'ten kapıları açılıyor. Oğlum çok Çıkıyoruz. merak ediyorum Arkamızdan eski kapılar oyunlarını kapanıyor. ya. Bu bizim Oynanabilir mi Nuclear acaba? Wasteland'de bu yaratılmış dünyaya tanışmamız, yani bizim dünyamız tarihinde ilk Fallout 1 oyunuyla oluyor. 1997 yılında çıkıyor Fallout 1 oyunu ve bunu bulmaya çalışıyoruz. Bütün oyun boyunca bunu bulmaya çalışıyoruz. Buluyoruz, sonra geri geliyoruz. Ne oluyor neler? Neler oluyor neler? Bu arada biz çıktık ya dışarı. İlk kez Fallout'un dediğim gibi 97 yılında oynamaya başladığımız için Fallout'un çok büyük bir Fallout hikayesi ve Fallout lore'uyla karşı karşıya kalıyoruz. Onlarla ilgili küçük küçük nüanslar, detayları Fallout yazıyorum buraya. 2160'da Fallout Sonara'ya geçiyor kadar. la. Bunlardan bir tanesi Unity. Bir oluşum var. Yine Kaliforniya Sarkoş. civarında bir oluşum, bir Unity diye. Ve bu Unity'nin birlik diyebiliriz. Bu birliğin amacı Force Evolutionary Virus diye bir şey konuşmuştuk hatırlarsanız yayının başına doğru. Force Evolutionary Virus'ı kullanaraktan süper mutantlar yaratmak. Yani insanları alıp bu virüse tabi tutup Ananız. onları mutantlaştırmak. Unity'nin amacı bu.
Şurada zaten propaganda Amaca bak şeyini ya. görebiliyoruz, posterini görebiliyoruz. Çünkü diyorlar ki süper mutant süper. Aslında daha iyi bir insan. Aslında Unity'nin inandığı bu. 2162 yılında bizim karakterimiz, Fallout 1'de oynattığımız karakter bu inanışa karşı geliyor arkadaşlar. Ve bu inanışın başında olan The Master'ı ve onların base'i olan Boneyard Katedrali'ni onları bir güzel haklıyor. Onları bir güzel temizliyoruz. Nükle, tamam mı? Ben ikna 2162 oldum yılında arkadaşlar. onları temizleyip Walter tipimizi bulup geri geldiğimizde Vault'umuza almıyorlar bizi içeri. Kapıda bizi Vault'un başkanı bekliyor. Kapılar kapalı arkasında. Vault tipi alıyor ve diyor ki sen artık giremezsin Vault'a. Sen artık bu Vault'a giremezsin diyor. Gitmesini O istiyor. piçlere Ve bak biz la. tıpış tıpış güzel bir şekilde kavga gürültüsüz uzaklaşıyoruz. Aga. Vault 13'e geri giremiyoruz. Yani orada çok büyük bir hüzün yaşanıyor, çok büyük bir yıkılma anı. Bu kadar uğraş bütün oyun boyunca oyna ve sonra böyle bir şeyle karşı karşıya kalalım. Ben o güne kadar böyle bir yumruk yememiştim hiçbir oyunda. Selamlar O kadar kuş. etkilemişti ki beni hatırlıyorum. Zaten bir yıl sonra Fallout 2 çıkacak. Yani 1998 yılında Fallout 2'yi çıkarıyor Interplay. Bakın, Onun açısı benimle şu, aynı yaşta, Fallout'ta oyuna bak la. bu hüznü yaşayan karakterimiz ayrılıyor. Üstündeki Vault şeyini çıkarıyor. Bir daha hiçbir şekilde giymemek üzere bir yere asıyor. Onu da Fallout 2'nin başında görüyoruz arkadaşlar. Fallout 2'ye geleceğim ben şimdi. Hikaye olarak çünkü Fallout 2 Fallout dünyası. Oğlum bir daha şey diyeceğim. Spoiler yedik diyenler. Oyun 26 yıllık la. Yesen ne olur amına bizim koyayım. dünyamızda bir yıl sonra çıktı. Sanki oynayacaksın. Spoiler yedim diyor ya. Aykut 86, Chandler Bing, Lord Cash, Mutijo, Carl Heisenberg. Canlar teşekkür ediyorum. Kesenize bereket. Bak burada görüyorsun. Ya tam da 26 sene önce çıkmış Fallout 1'i oynamaya karar vermiştim ki bu video yüzünden vazgeçtim çünkü spoiler yedim ya. Of. Şu an Fallout 2'nin ikonu yok şu an. Bizim karakter oradan Of. ayrıldı. Bir daha Artık görüşmemek üzere oynamam. Vault 13'te yollarını ayırdı ve bilinmeyen bir yöne doğru yürümeye başladı. Oyun öyle bitiyor. Fallout 1. 2167 yılında Fallout Sonara oyunu devreye giriyor. Yüklü bende. Bunu göstermek isterim bugün zamanımız olursa. Fallout 1 ve Fallout Sonara ve Fallout Resurrection. Bunlar Fallout 1 ve 2 mod. Cepstein seni da görürsün. Git kapalı göt küfrediyor bana. Soruyla yapılmış eski Fallout'lara benzeyen yeni hikaye. Ve Sonara hikayesi başlıyor. 2167 yılında Arizona'da. American Commonwealth'ın güneyin kısmında başlıyor. Ve Arizona'daki güzel bir hikaye oynuyoruz. O bölgede geçen çok güzel bir hikaye oynuyoruz. Aynı yıl itibariyle... Adam ne dedi? Ya kafası ne zaman oynayacağım? 18 yaşındayım ben dedi. Kafası yazmasa serzenişi gayet haklı kardeşim. Bir şey demiyoruz ki. Ya. Kardeş. Ya diyor lan adam. Ona da bak abi. ile Fallout Resurrection başlıyor 2170 yılında, yani 3 yıl kadar farkla. Burada da bir mağaranın 100 günce içinde yazsa bir banlar baygın, mıyım aslında abi? Yani amnesia, yani böyle sıkıntıları olan bir adam olarak başlıyoruz. Sağlıksal bir sıkıntısı olan bir adam olarak başlıyor. Hiçbir şekilde geçmişten hatırlamıyor. Ne olduğunu, o mağaraya nasıl düştüğünü hatırlamıyor. Oyun öyle başlıyor. O da çok güzel bir hikaye. O da çok fazla güzel yorum almış Fallout fanatikleri tarafından. Bu iki hikayenin Fallout zamanındaki başlangıç noktaları 2167 ve 2170 olarak yerini alıyor. 2178'in Ağustos ayına geldiğimizde enstitünün başlamıştı ya, hatırlarsanız yaklaşık 68 yıl önce başlayan, 60-70 yıl önce başlayan enstitü oluşumunun FV Force Evolutionary Virus hakkındaki çalışmalar başlıyor. Bir nevi aslında dikkat ederseniz bu çalışmaları yapan daha önce Unity grubu vardı. Unity'nin devamı gibi geliyor bana. Benim kafamda öyle bir link kurdum ben Unity ile Enstitü arasında. Enstitüyü Fallout 4'te oynarken görüyoruz, tanışıyoruz. Bir Nasıl durum var geçmiş olduğunu anlıyoruz. Çok güzel bir, yine sağ gösterip sol vuruyor orada Fallout bize. Çok ilginç bir hikayesi olan bir oluşum enstitü. Onu da buraya detaylı bir şekilde ekledim. FPV çalışan, şu an FPV Rengin çalışan bozulmuş iki tane oğlum. oluşum gördük. Biri Unity. Bu arada o oluşum öldürüldü bizim karakter tarafından. İkincisi de enstitü. 2180'lere doğru geldiğimizde arkadaşlar, 2 Ekim 2188 pardon 2190'lara doğru geldiğimizde bizim hani ayrılmıştık ya, Voltron'a geri giremedik ya. Biz aslında yürüdük bir köye geldik. Bu köyün ismi Arroyo. Köyü kim kurdu? Nasıl kuruldu? Yani çok bir detay bir şey bilmiyoruz. Bazı kaynaklar diyor ki köyü aslında kuran bizim karakterdi. Fallout 1'deki karakterdi. Köyü nasıl kurulduğunu bilmiyoruz. Ama 2 Ekim'de 2188 yılının 2 Ekim'inde bizim kızımız doğuyor. Arroyo'da The Vault Dweller kızı doğuyor. Bu kız kim biliyor musunuz? Ben koydum mu onu, hatırlayayım. La kameranın Bu kız netliği bu. gitmiş amına Geleceğim koyayım şimdi ya. oraya. Fallout 2'nin başındaki köyün liderini hatırlıyor musunuz? Köyün lideri olan kadını. Evet. O aslında Fallout 1'deki karakterin kızı. Müziğin girişe bak arkadaki, çok güzel, duyuyor musunuz? 2189 yılında arkadaşlar New California Republic bulunuyor. Shadowfant'in devamı olarak ve yaklaşık 700 bit nüfusu var. Şu an Fallout dünyasında savaştan sonraki en büyük millet demeyeyim de en büyük ülke diyelim. En büyük ülke oluşumu diyelim. Ve ayrıca 700 bin nüfus Amerika'nın ne en oğlum? büyük, Batı Amerika'nın en büyük savaş gücüne sahip NCR bu arada.
2196 yılında artık 2100'ler bitiyor, 2200'lere başlayacağız. NCR başkanı seçiliyor. Şeyin ölümünden sonra hatırlarsanız Tandy. Ana Şu karakteri kızı. hatırlıyor musunuz? Fallout 1'de. Fallout 1'deki bu karakter. Hatırlıyoruz Tandy, abi, NCR'ın evet, o başkanı olarak, karakter. New California Republic'in başkanı olarak seçilmiş oluyor. 2196. Hatırladınız mı Fallout chat o Tactics diye bir oyun karakteri? çıkarıyor. Fallout Tactics'i Black Isle çıkarıyor galiba. 2001 ya da 2002 olması gerekiyor bizim tarihle. Fallout Tactics'te de bahsetmiştim ya. Evet. Brotherhood of Steel oluşumunun eski savaştan önceki Amerikan askeri oluşumu. O savaş sonrası da devam ediyor. Brotherhood of Steel oradaki hikaye bazında çok önemli bir oluşumdur ve Brotherhood of Steel mitlere konu olan bir vault'u aramaya başlıyor. Bunun ismi Vault Zero. Ha, mitler. Vault. Ha. Amerika'nın güneyinde aramaya başlıyor. Hikayeler Ve bu arayış yani. içerisindeyken değişik bir nasıl diyeyim AI kontrolünde diyelim, bir Artificial Intelligence kontrolündeki The Calculator denilen bir şeye karşı savaş oluyor. Savaş başlatıyorlar. Küçük bir savaş, büyük bir savaş, lokal bir savaş, yani bölgesel bir savaş. Ama Fallout Tactics'te bunu oynuyoruz arkadaşlar. Bölüm bölüm ilerliyor Fallout Tactics. Şey gibi düşünün, Baldur's Gate gibi düşünün. Yani bir ekip kuruyorsunuz, o ekiple bir haritaya giriyorsunuz. O haritadaki görevleri yapıyorsunuz, geri geliyorsunuz base'e. Oynanır mı lan Baldur's Gate acaba? gibi olmadı. Jack Alliance gibi düşün. O zamanlar Jack Alliance çok bayağı bir şeydi yani. Yani Popüler Tactics bir oyun. değil de 1 ve Onun gibi 2. düşünün, bir base'iniz var. Base'den böyle ekipler göndererek. Grafiği de değişik bence görevleri fena yapıyorsunuz. değil Bu lan. görevlerin hepsi The Yani Calculator'a yayında karşı, oynamak hesap için makinesine demiyorum karşı ama olan hani savaşın görevleriydi şahsi arkadaşlar. olarak oynamak için. Ben niyeyse grafiklerini o kadar 2200'den kötü 2250 görmüyorum lan. 2208 yılında Vault Dweller'ımız aslında bizim ilk oyundaki karakterimiz, ilk oyunda Vault'a geri alınmayan karakter, bu sefer de kendi hayatının geri kalanını devam ettiği köyden ayrılıyor. Oradan ayrılmaya karar veriyor. 2210 yılının 2 Şubat'ında ise az önce bizim kızımız vardı, doğmuştu. Selamlar 88'de, usta. yani yaklaşık 12-22 yaşında. Ben 3 köyün üçün başına New lider olarak Vegas'ı geçti. ve 2211 4'ü oynadım yılına zaten. geldiğimizde Eskileri Frank Corrigan oynamadım. doğuyor. Frank Corrigan önemli bir isimdir arkadaşlar. Niye Fallout ama? 2 evreni için. Çok önemli bir isimdir. Onu şimdi de burada yazalım. Vız vız Şurada bir yere bağlanıyoruz. Onu da şimdi geliyorum, anlatacağım. 2215 yılına geldiğimizde Enclave'in daha iyi bir power Yahudiler. armor için üretime geçtiği, öyle daha da iyi bir power armor için çalışmalar yaptığını duymaya başlıyoruz. Bunun prototiplerini yapıyor, testlere çıkarıyor. Navarro base'ini hatırlıyorsunuz. Yani Enclave'in 2 tane önemli base'i var. Biri Pasifik Okyanusu'ndaki petrol rafinerisi, diğeri de kıta Amerika'sındaki Navarro. Navarro bu arada NCR'a yakın, yani New California Republic'e yakın. Şurada. Şurada olması gerekiyor. Oğlum çok nerd bir video, bayıldım Şuralarda. ya. Şurada bakın turuncuyla belirtmiş, bu Xi Empire diye geçiyor. Burada bir Çin popülasyonu var arkadaşlar. Nasıl Ana. oraya gelmişler, nasıl yaşamışlar bilmiyorum ama şurada bir Çin popülasyonu var. Fallout 2'deki neydi ya şehrin ismi? Gürel hatırlıyor musun ya? Şimdi kafayı yiyeceğim, hatırlayamadım. Buradan çünkü gemiye alıp şeye geçiyorduk. Navarro'ya geçiyorduk. Oil'e geçiyorduk. Oil görevleri buradaki gemiyle geçebiliyorduk. Neyse hatırlayamadım şu an. Hatırlayan varsa yazsın. Enclave'in base'i, Hatırlayanlar Pasifik Okyanusu'ndaki yorumlara. base'i burada. Çok yakın görüyorsunuz kıta Amerika'sına. Diğer base'i de, yani ana kıtadaki base de şurada. Şuraya yakın. Şuralara yakın. Arkadaşlar orada dediğim gibi çalışmalar devam ediyor. Ve bu yeni power armor'ı giydiriyorlar askerlere. Etrafa salıyorlar. Etrafa dehşet saçıyor onlar zaten. Böyle o power armor giydikten sonra iyice gaza geliyor adamlar. Deli deli adamlara power armor giydirirsen, yani ehliyeti olmayan adamlara verirsen aracı, sıkıntı çıkarırlar yani. O kafada düşünebilirsiniz. 5 Mart 2220'de Dick Richardson, bu da Fallout 2 için önemli. Aha, adamın adı Amerika Yarrak başkanı lan. seçiyor. Güya Enclave tarafından Amerika başkanı. Çünkü Enclave'in sürekli yapmaya çalıştığı, vurgulamaya çalıştığı, biz Amerikan hükümetinin devamıyız, biz Amerikan ülkesinin devamıyız, biz Amerikan Commonwealth'ın devamıyız. Sürekli bu mesajla yapmaya çalışıyor. İnsanlar üzerinde hegemonya kurmaya çalışıyor. 2227 yılına geldiğimizde Fallout 4'e bağlanıyoruz. 2227 yılında küçük bir Fallout 4 nüansımız var. Fallout 4'ü oynarken göreceksiniz, oyunun başını başladık. Sonra arada küçük bir cutscene'imiz var. O cutscene Değil de çok önemli Fallout arkadaşlar. O 4'te cutscene'de ne gazetecilikleri oluyor? sikmeye 2227 yılında çalışmayan oluyor. Biz var mı aslında daha? Fallout 4'ün başında koştura koştura sığınağa girdiğimizde bizi bir cryogenic, vücudu bir anda şoklayıp dondurup teknoloji var, yani o teknolojinin kullandığı bir kapsüle giriyoruz. Eşinizin elinde de bebeğiniz var. Yani biz aslında oraya girdiğimizde birkaç aylık bir bebeğimizle giriyoruz oraya. Biz kendi şeyin içindeyiz. Spoiler da. Karşı tarafta kapsülü görüyoruz. Neyse. Kendi eşimiz ve elinde çocuğumuzla beraber. 2227 yılının bilinmeyen bir vaktinde arkadaşlar, bu kapsüller bir anda birileri geliyor buraya. Acaba kapsülleri eritiyor. bu noktada dursak mı? Yoksa videoyu bitirsek mi arkadaşlar? Videonun bir 15 dakikası falan mı var? Öyle bir şey. Bitirek la. Ama buraya atlayayım yani. Fallout 4 oynayacağız ya. Bilmeyenler için hard spoiler anlatıyor şu an. Çok oyunun şeyini anlatıyor yani. Plot twist'ini anlatıyor şu an. Burada ölü bir adam resmi var. Buraya geçebiliriz bence. Evet. Süper mutantmış. Bir virüse sokayım ki ben herkesi öldürebileyim. True Human kısmında adamların derdi tamamen kendi ülkelerini kurmak, ama onu kurarken hiçbir şekilde savaştan etkilenmiş insan istemiyorlar. Madem varsa diyorlar, ana kıtada madem varsa biz herkese bir virüs salalım. Havadan böyle vertebrate'lerimiz uçsun, virüsü atsın, herkes bir etkilensin, biz de herkesi öldürme. Yani bizim için bahane olsun kafasında. Ve bunu yapmaya başlıyorlar öldürmek için. Bütün Enclave'e ait olmayan, bu Enclave neymiş la? herkesi bir temizleyelim. Sonra biz gelip orada medeniyeti kurarız kafasıyla.
ilerliyorlar. Bunlar 2240'ın başında oluyor bu arada. 2240'ın başında bunlar olurken Fallout 2'nin açılış sahnesini hatırlayın. Fallout 2'nin açılış sahnesinde Hatırlayın. kim varsa kim yoksa çoluk çocuk, kadın, yaşlı, erkek dinlemeden herkesi öldüren bir grup var. Kapı açılıyor, Vault kapısı açılıyor hatırlarsanız Fallout 2'nin başlangıcında. Frank Horrigan ve ekibi gelmişler Vertibird'le kapının açılışına, Vault sığınağın açılışına. Kapısında duruyorlar. Dara kıyma ediyorlar o şeyden çıkanları, Vault'tan çıkanları. Yani herkesi öldürüyorlar. Enclave'in kafası gitti. Vay Enclave anam, artık oğlum çok uçtu. üzüldüm Şu an lan. Enclave bizim Vallahi düşmanımızdan bir tanesi, düşman oluşumlardan bir tanesi olmaya başlıyor. Aslında öyle başlamamıştı ama çok sıkıntılı bir döneme Öyle girdik. başlamış oğlum Fallout 2 bayağı. başlıyor arkadaşlar. Enclave'in bu şeyinden hemen sonra, bu açılımından sonra Fallout 2 başlıyor arkadaşlar. Fallout 2 Arroyo kasabasına başlıyor. Biz aslında Fallout 1 2'de veya bizim 2 Fallout 1'deki ve ikisini karakterin birden torunuyuz. oynamış Aslında olanınız var akrabayız. mı? Torun tam diyemeyiz aslında ama bence akrabayız ama burada torunu olarak geçiyor. Grandchild olarak geçmiş. Vault Chosen One diye bir karakter oynuyoruz. Bu arada her Harbi var Fallout'ta mı? yaptığınız karakterin bir nickname'i vardır. Mesela Fallout 1'deki karakterin nickname'i Vault Dweller. Fallout 2'deki karakterin nickname'i The Chosen. Vault Dweller'ın dedemizin kızı. Bize diyor ki bize gek lazım. Arroyo'nun gelişmesi için. Bakın, bunu 5 bulup kişi getirmemiz oynamış gerekiyor. ya. Bir nevi Fallout 1'e benzer bir hikayeyle Fallout 2 açılış yapıyor. 2247 yılında arkadaşlar Fallout New Vegas'ta gördüğümüz Caesar grubu oluşuyor. Caesar grubu şurada. O da çok ikinci büyüklerden bir tanesidir. Caesar grubu şurada oluşmaya başlıyor. Yani biraz güney, batı Bunlar ruh hastası Amerika'da bunlar, görüyorsunuz amına koyayım. Caesar oluşumu büyük. Kadınları Caesar para sunucu yapıyor grubu. arkadaşlar bunlar. Fallout New Vegas'ın Babacık önemli ham factionlarından, yapsın. gruplarından birisidir arkadaşlar. Fallout 2 tarihinde yaklaşık o zamanlardan 2247 yıllarında Fallout tarihinde bu oluşum başlıyor. Sonra 2242'nin sonlarına Yani doğru kadınlar aslında böyle ikinci oyun para gibi bir şey oluyorlar, anladın mı? Görev mi başardın? Al sana bir kadın. İşte ne bileyim, helal sana, ben şuna vereyim senin karşılığında, sen bana kadın falan. Böyle bir ortam ya. sonlarına doğru hikaye olarak biz İyiymiş mi? Enclave'in Pasifik Okyanusu'ndaki base'ini patlataraktan ikinci oyunu bitirmiş oluyoruz. Şuradaki base'i patlataraktan Enclave'e büyük bir darbe vurmuş. Üstü kalsın da amına koyayım. Son slide. Şu an bu ana kadar dayanmış herkese teşekkür ederim. Son slide'e giriyoruz. Artık 2250'den 2300'e doğru geldik. Neredeyse bir işte 300 Oğlum, 350 televizyon yıllık bir dönemi serisi en öndekiymiş kaplamak lan. üzereyiz, bitirmek üzereyiz. 2255 yılına geldik arkadaşlar. Bu arada Fallout Yesterday diye bir expansion pack var. Yine Fallout'un şeyine dahil. Fallout 1 ve 2 motoruyla yapılmış. Onun oyun olarak, hikaye olarak bu tarihe oturuyor. 2255 Ben kadınlarımı yılında arkadaşlar faizde Caesar's yatırıyorum. Legion, Caesar'ın Legion'u Flagstaff Faizde yatırmakta şey mi, çocuk yapmaları Fallout falan 1 mı? ile 2 arasında Pisleştik. mükemmel. Pisleştik, çirkinleştik. diye bir şehri başkent seçiyor. Flagstaff'ı unutmayın bu arada isim olarak. Flagstaff çünkü önemli bir şehir. Neydi önemli? Şu oyunda önemli bir şehir aslında. Hemen geleyim şuraya. Fallout Sonara'da Flagstaff'ı ziyaret ediyoruz. Ama Flagstaff'ı Legion'ların kontrolü olmadan Beni yaklaşık banlamayın, işte ne olur abi. yaklaşık 80 yıl önce falan ziyaret ediyoruz. Güzel bir gönderme olmuş. Güzel bir Kameranın anekdot ayarı olmuş. mı bozuldu? 2250'lerin başına ortalarını okuyorum arkadaşlar. Citadel diye bir şehrimiz var. Bu Citadel şehri Brotherhood of Steel Eastern tarafından. Yani bu aslında Brotherhood of Steel aslında daha geniş bir zamanda anlatmak istediğim bir section'ı Fallout'un. Onların değişik grupları var. Biri Güney grubu, biri Batı grubu, diğeri Doğu grubu. Doğu grubunun diğer ismi aslında Outcast. Eski Pentagon'un olduğu bölgede bir oluşumu var. Bunun ismi Citadel diye oluşum. Hatta giderseniz Fallout 3'te olması gerekiyor bunun. Giderseniz listen görüyorsunuz. Beşgen şeklinde zaten oluşum. Pentagon'un oraya bir Bu bir şehir arada kurulmuş. yalan Citadel yok diye ve şehri arkadaşlar. Brotherhood of Neyse, Steel kuruyor. bitirelim. Yani ben doydum bu arada. Lore'a doydum ve oyunu oynamak istiyorum. Çünkü artık güncelde yani lore. Ama videoya da geldik, son 10 dakikası kaldı. Hani ne diyorsunuz? Ben doymuş hissediyorum. Chat'te ağırlıklı olarak bir şey isteği varsa abi, hani güzel bitirelim. Okey, 10 dakika daha bakalım, sonra oyun o zaman abi. Geldik, yüzdük kuyruğuna geldik. Bitmesini isteyen de çok insan var. Yaklaşık 2260'ların başından 2280'lere kadar Project Purity diye bir proje başlatılıyor. Project Safe House düşünebilirsiniz. Bunu başlatanlar önemli bir merkez düşünebilirsiniz. Fallout 3'te oynuyoruz burayı. High Tech Water Purification Center. Yani doğadaki suları temizleme. Çok mühim bir proje. Çok insanlık adına önemli bir proje. İnsanlık adına olumlu bir proje. İnsanlık mı kalmış Enclave gibi oğlum? herkese virüsü salalım. Sonra virüs olan herkese öldürelim değil. Tam aksine suyu temizlememiz gerekiyor. Su içiyoruz ya. Yani su çok önemli. Suyu temizlememiz gerekiyor diye. Su içiyoruz başlatılmış abi. bir proje. Jefferson Memorial bölgesinde başlatıldı bu proje. Ama bu projenin ilerlemesi için GEC'e ihtiyaçları var. GEC'teki bilgilere ihtiyaçları var. Bunu yani Fallout 3, dikkat ederseniz Fallout 3 tam bu ortasına oturuyor zaman dilimi olarak bu projenin. Biz aslında Fallout 3'te Vault 101'den çıkmış. Biz Vault 101'in bir adamıyız. Bu arada onun da ismi, mesela Fallout 3'teki karakterin ismi Lone One. Sedum Yalnız ıslak gezgin. bozuldu. Yalnız gezgin Fallout 3'te başladığı zaman 13 Haziran 2258 tarihinde dünyaya geliyor. 10 yaşında, 9-10 yaşında babası Fallout 101'den çıkıyor. Biz aslında Kayla. Oo, ne oluyor? Hoş geldiniz Modus arkadaşlar. filmde Çok gelecek teşekkür ederim beni takipler abi. için. Sağ olun arkadaşlar, nasılsınız? Fallout konuşuyorduk. Hoş geldiniz. Bitireyim son slide'ı.
bir tanışma faslı yapalım hep beraber. Ne dersiniz? Fallout seviyorsanız Pornografi doğru Türk adrestesiniz. milleti Fallout benim hırgür. top 3 oyunumdan en üsttedir ya. Top oyunumdur benim. Hayatımda 96 yılından beri. Ne oluyor bilgisayarla oğlum? haşır neşir olduğumdan beri. Fallout önemlidir benim için. Fallout'un hikayesini anlatan bir yayın açtım bugün. 1950'den başlayıp Oğlum ne oluyor 2008'e ama? kadar gelen. Flight'ları geçtik. Son flight'taydı arkadaşlar. Ama yayını koyacağım YouTube'a. Fallout 3 Vault'u terk ediyor. Vault'u uçtuk 13 Temmuz 2258 tarihinde. Babamız biz 9-10 yaşındayken Vault'u terk ediyor. Vault 101'i terk ediyor. Oyun haritası bu arada. Şurada arka planda şunu da göstereyim arkadaşlar. Bir oyun haritası açık bizde. Onu konuşuyoruz. Buldu, bunu arıyordum. Oyunun 3. oyun bakın şurada arkadaşlar. 3. oyun şurada. Görüyor musunuz? Çok küçük bir alanı var. Jefferson Memorial Philadelphia civarında şurada. Mouse'umu görüyor musunuz? Fallout 3 de burada geçiyor arkadaşlar. Şimdi biz, bizim babamız bizi terk ediyor. 101'i çıkıyor, 101 Vault 101'den çıkıyor. Biz de onun peşinden çıkıyoruz. Fallout 3 öyle başlıyor zaten arkadaşlar. 2260 yılında Diamond City kuruluyor. Diamond City, Boston civarında kuruluyor ve Fallout 4'te önemli mekanlardan bir tanesi. Sonra 2277 yılında Fallout 3'teki karakterimiz babasını buluyor. Babasını 112. Vault'un içinde buluyor bu arada. Orada bir simülasyona kilitlenmiş, orada bir sıkıntılı bir durumda yakalıyor babasını, tamam mı? Bu bir yere bağlı babası. Bir şeye bağlı, bir simülasyona Spoiler bağlı verme ve orada abi. bağlı kalmış. Oradan çıkamamış. Bu Ben simülasyon 3'ü ismi bitirmedim. Tranquility Lane. Huzur Sokağı adlı bir simülasyona kilitlenmiş durumda baba. Babayı orada buluyoruz. Biz de onu oradan kurtarıyoruz. Bu simülasyonun yapımcısı sadistik bir bilim adamı. İsmi de Stanislaus Brown. Bu isim bazı yerlerde geçiyor. Aslında bu Stanislaus Brown, Gekin yani Garden of Eden Creation Kit'in yapımcısı. Onu Allah bulan Allah. adam. Evet. İşte babamız onun yaptığı bir simülasyonda arafta kalmış durumda. Biz onu kurtarıyoruz. Fallout 3'te çok ilginç bir bölüm var onunla ilgili. O çok ilginç bir kısım var. O simülasyona giriyorsunuz. Oradan kurtarmaya çalışıyoruz. Orası güzel olmuş. Yani Fallout 3 bence Bethesda'nın yaptığı en iyi Fallout oyundur. Başıma kötü bir şey gelmeyecekse bunu söyleyebilirim. 11 Ekim'e geldik. 11 Ekim 2081. Burada New Vegas başlıyor işte. New Vegas'ın Arkadaşlar başlangıç ölüm başladığı takımları tarih. yola çıksın. Fallout 3'ü en sevdiği oyun Fallout 3'müş Bethesda'nın yaptığı. İndirin. Fallout evreninde, Fallout timeline'ında, Fallout zaman çizelgesinde buraya oturur arkadaşlar. 2281 yılının New Vegas güzel bir oyun da. Ben de katılıyorum bu arada kendisine. Fallout 3'ün atmosferi gerçekten Fallout gibi hissettiriyor abi. Fallout New Vegas oyun olarak daha iyi bir oyun olsa da bence atmosfer olarak daha başarılı değil yani. 1 Ekim'inde başımıza bir Evet, mermi daha geliyor. ciddi, Arkadaşlar karanlık başımıza yani. bir sıkıyor ve biz mucizevi bir şekilde hayatta kalıyoruz. Ve Good Spring kasabasında gözümüzü açtığımızda Good Spring kasabasında bir doktor var. Diyor ben seni iyileştirdim. Her şey okey, sıkıntı yok ama ne geldi başına arkadaşım senin diye soruyor ve oyun başlıyor orada. Bize saldıran kim? Neden saldırdı? Ne oldu? Tek bildiğimiz şey, tek hatırladığımız şey önemli bir tane çip var şu ve biz bunu arıyoruz. Arkadaşlar. Ve biz bunu geri almaya çalışıyoruz. Bu çip bizdeydi, bizden çalındı bu çip. Neden çalındı? Ne işe yarıyor? Bunları söylemiyorum. Bunlar spoiler olur. Bu arada Enclave'in base'i vardı hatırlarsınız. Pasifik Okyanusu'nda şöyle göstereyim. Şu base'i patlatmıştık ikinci oyunda biz. Fallout 2'nin sonunda biz patlatmıştık. Bu patlamadan sağ kurtulan Enclave grubu Jefferson Memorial'daki şu Purification Project'i kontrol etmeye başlıyor. Yani Hepinizi o sikeyim. pislik grup yine geri geldi. O pislik grup yine geri geldi ve oraya kontrol ediyorlar. geldiler. Bu kontrolde Colonel Autumn denilen şu adam kontrol ediyor. Daha sonra oyun ilerledikçe bizim karakterimiz, Fallout 3'lük karakterimiz sığınak 87'yi buluyor. Wall 87'yi buluyor ve orada aslında çalışan bir tane gag bulabiliyor. Aslında orada hani aradığını bulmuş oluyor. Sonra ilerliyoruz. 23 Ekim 2087'ye geldik. Şimdi Fallout asıl oyunu burada Ya başlıyor. siktir git arkadaşlar. psikolojik Fallout'un destek başında al ya. Hadi siktir güzel git bir psikolojik prolog var. O destek al prolog ya. Büyük Savaş'tan öncesini, o sabahı oynadığımız kısa bir bölüm var Fallout 4'te. Fallout 4 açılışını yaptı orada biliyorsunuz. Sonra bakın arada bir yerde tekrar Fallout 4 geldi Wow. şurada. Tekrar bir Fallout 4 göndermesi var. Bir cutscene var. Ne Ve vuracak? asıl Fallout 4 23 Ekim 2087 yılında bizim bizim kryojenik kapsülümüzün çözülmesiyle, bizim erimemizle başlıyor. Biz Fallout sığanak 111'den çıkışımızı yapıyoruz. Fallout 4 başlamış oluyor. Eşimizi vurmuşlar, çocuğumuz çalınmış. Saçma sapan bir dönem. Neredeyse kaç yıl oldu arkadaşlar? 2287. Savaş 2077'de oldu savaş. 210 yıl sonra o donmuş kapsülden çıkıyoruz arkadaşlar Fallout 4'te. Fallout 4 Oğlum adamın anlattığı o şeyler oyunun başında oluyor bu arada. Sakin ol. karakter Fallout 4 hiç oynamamış veya bilmeyeniniz var mı? Yani bugün yayında beraber oynarken ilk defa mı göreceksiniz? Oha la. Okey. Okey. Modlu bir Fallout göreceksiniz ama onu söyleyeyim. Yani Raw Fallout değil. Artı 350 mod kurduk abi. İnşallah havaya uçmayız yani onu söyleyeyim. Ben normal yayın dışında da zorladı biraz. Bakalım. karakterimizin nickname'i de The Artı 18 mod var da ben kapattım. Direkt full çıplak olabiliyor insanlar da ben onu kapattım. Fallout 4 Başka Terim sikiş misali modu var mı modla inanın bildiğin bilmiyorum. Yok Bir sanırım. sürü ya. building, Soul grafik Survivor, ve ekstra yani oyun tek içeriği kurtul. var. Çıkıyoruz Vanilla ve çok arkadaşlar kesmez buraya diyecektim ki enstitünün modlu logosunu dedin koyduk. lol.
bütün oyun boyunca enstitüyle bir haşır neşir olacağız. Sürekli bir enstitüyle. Enstitü benim gözümde bu arada İchat ve ikinci Sedo. bela organizasyon. Yani ilk bela organizasyonu Enclave'di. İkinci bela organizasyon Enclave'in bir izini taşıyan, legacy'sini taşıyan bence enstitü yani. Çocuğumuz çalındı ya. Anlatma la burayı abi. Çocuğumuz var. Abi dişi tahmin ediliyor. kuşlara özel Fallout haftada hikayesine bir göre. gün Barbie mi Ve oynasak? Legion'un Legion grubu, anlamıyorum. Caesars Legion grubuna çok yakınlar. Yani aslında dizide büyük ihtimalle arkadaşlar Caesars Legion'ı göreceğiz. Abi doğmama 2 ay Boneyard'daki kaldı. golları Pride. göreceğiz. Mutantları Caesar göreceğiz. Legion'ı Sıçmazlarsa keşke görsek. çok güzel bir dizi yapabilirler. Yani Bence dizi başarabileceklerine bayağı inanıyorum iyiydi, ben. izlemediyseniz Ama Todd mutlaka Howard'ı izleyin sokmuşlar abi. işin içine projeye. Todd Howard orada. O Todd Howard'ı gördükçe ben tüylerim diken diken oluyor abi. Todd Todd Howard. Howard'ın ne eline atsa anasını satayım. Neye eline atsa bok ediyor. Ve Gidin demiş, Skyrim Fallout 5 ile alın ilgili lan. söylüyor. Ya, bu ne demek biliyor musun? O kadar yapay bir hype ki anasını satayım. Fallout 5 ile ilgili bir şey yapmayın dizide. Yani bu diyor ki ben altta arka mesaj Fallout 5 şu an çalışılıyor. Fallout 5 şu an yapıyoruz. Gelecek mükemmel olacak. Her oynadığı Dizi gibi. bok gibi falan Starfield'da da- değildi Starfield'da da kardeşim. dedi bunu. Fallout 4'e, Fallout Dizi iyi 76'ya bir dedi. diziydi. Hepsini Beğenmezsin çıtlatırdı. ayrı. Kötü bir dizi değildi Hepsini yani. çıtlatırdı. Şimdi Todd Howard'ın o ekipte olduğunu gördüm ya ben. Heyecan La bu adam niye bakire olsun? Evli çocuklu oyuncu kanalının adamı. Herhalde yalan söylemiyordur. Evli çocuklu oyuncu abi adam. anlamak istemiyorum ya. Ama çok da heyecanlanıyorum çünkü yıllardan beri bunu bekliyoruz. Fallout 1, 2 oynadığımız zamanlardan beri bunu bekliyoruz biz. Evet, dediğim gibi Fallout dizisi bu tarihte başlıyor. Fallout tarihine göre 2296'da başlayacak. Adam bir kere oyuncu baba diye tişört giyiyor oğlum. Keza eyvallah Mrs. Freak, Borastinson, Volkswagen, Church Fixus, Norta, Yisek, Flexwheel ya isimler Vegas'ın online dizisi ya. güzeldi. Google İslam Translate, oyunun Denizli yapımcısı eyvallah. Ümit Özdağ Kesinize galiba askerden kaçarken mayına basyon basmazsam bile asker Olduğunu mülteci düşünüyorum. Okey Ana arkadaşlar karakter, videoyu karakter, bitti biliyorum. varsayıyorum. Sıkıyordu Son o. 2 dakikası kalmış çünkü diziye de geçti. Diziyle alakalı bir spoiler da olmasın. Linki bırakıyorum. Destek olalım. Çünkü gerçekten çok tutkulu emek verdiği bir video hazırlamış. Siz de seriye ilgi duyuyorsanız belli ki bu konuda donanımlı birisine benziyor. Like'ı çaktım ben. Destek olursunuz ve buradan da arkadaşlar artık Fallout 4 modlu deneyimimizi bir deneyelim mi? Artık bir geçelim mi abi?